Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz kanalıma ve videoma. Bu videomda sizlere BM800 masaüstü mikrofonun hem kutu açılımını hem de testini yapacağız. Hep beraber videomuza geçiyoruz. Arkadaşlar almış olduğum mikrofon ve seti kutu halinde geldi. Yani böyle bir kutuya koymuşlar. Gayet güzel bir şekilde paketlenmiş. Ben tabii ki daha önce açtım. İçerisinde bakalım neler çıkacak. İlk başta masa standı duruyor. Mikrofon standı. Arkasından hediye olarak göndermişler. Şöyle bir USB ses kartı var arkadaşlar. Onun yanında bir tane normal pop filtresi var. Şu şekilde. Bu standın masaya bağlantı aparatı. Bunun içerisinde de mikrofon, normal bağlantı aparatı var arkadaşlar. Phantom, yani USB enerjiyle çalışan Phantom Power var. Bu 5 volt 500 miliamper olarak geçiyor. İçerisinde cihazı göstermek istiyorum sizlere. Cihaz gördüğünüz gibi şurada bir on-off düğmesi var. Power lambası var. USB kablosuyla çalışıyor demiştik. Burası kare USB. USB 2.0 ile çalışıyor dostlar. Burada ise çıkış ve giriş portları mevcuttur. Mikrofon arasına bağlantı yapacağımız bu bayağı da bir uzun bir kablo. Ve asıl olayımız mikrofona geldi. Mikrofonumuz ise Condenser mikrofon diye geçiyor. Hemen kutunun içerisinde bir tane pop filtresi çıkmakta, süngeri. Kutunun içerisinde şok dediğimiz bir olayımız var. Bu daha da yakınlaştırmak istiyorum. Şöyle lastikli bir aparat ve diğer kablomuz dostlar. Bu direktmen az önceki Phantom'la ses kartı arasında bağlanan 3.5'luk 2 boğumlu, yani stereo jack dediğimiz bir kablo. Altın sarısı bir gövde başı var. Diğer tarafı siyah arkadaşlar. Girişi de yine aynen kabloların giriş şekilde bir aparat şekilde geçiyor. Mikrofon bu tarafta arkadaşlar. Konuşurken bu tarafa doğru konuşmanız gerekiyor. Yani ne üstten ne de arkadan konuşmayın. Sesler biraz daha boğuk gelir. Daha doğrusu şu yazının olduğu tarafa bakmakta arkadaşlar. Mikrofonumu kurdum. Birkaç ayar göstereceğim size. Dip ses olayı vardır. Böyle parazitlenme olur. Bunu hemen hemen herkes yaşamıştır. Kurulumu zaten çok basit. Hatta hiçbir şekilde herhangi bir şey yapmıyorsunuz. Bir program falan da kurmuyorsunuz. Normalde bazı mikrofonlarda böyle program kuruluyor vesaire, driver kuruluyor. Bunda öyle bir şeye ihtiyaç yok. Ayakları gayet güzel. Kabloları zaten hoş. Bilgisayarımın arka tarafına da bunu yerleştirdim arkadaşlar.
Şimdi bunu taktıktan sonra birkaç ayar yaptım. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Arkamda yani ben konuşurken hatta susayım. Herhangi bir parazit var mı? Herhalde yoktur. Çünkü ben birkaç testini yaptım. Ancak ben OBS programını size görüyorsunuz kullandığım için bu kayıtta sadece bir tık yaptım. Bir de birkaç ayar yaptım. Onları hemen sizlere göstermek istiyorum. Öncelikle Windows'ta nasıl bir ayar yaptığımı söyleyeyim arkadaşlar. Şuraya giriyoruz. Tabii ki buraya nasıl giriyoruz hemen söyleyeceğim. Start'a basıp arkadaşlar buradan ayarlara tıklıyoruz. Hemen şu tarafa gireyim. Buradan sisteme tıklayalım arkadaşlar. Arkasından sese tıklayalım. Burada çıkışımız hoparlör. İşte ne kullanıyorsanız ben şu anda kulaklık kullanıyorum. Tabii ki şurada da mikrofonu zaten otomatik olarak kendisi algılayacaktır. Yani çünkü dediğim gibi bilgisayarın kendi mikrofonunu yani ses kartını kullandığı için burada sizdeki ses kartı, driver, sürücüsü her neyse onu gösterecektir arkadaşlar. Burada da zaten şu an ben konuştukça sesimin artıp düştüğünü görebiliyorsunuz. Hemen şurada bir ayar daha var. Bu herhalde aşağı tarafta. Evet. Ses denetim masasına girelim. Hemen şöyle bir şey geliyor. Burada dostlar yapacağımız şeylerin aslında çoğu burada ama fazla bir şey yapmıyoruz. Yani çok basit bir yöntem. Kayıta geliyoruz arkadaşlar. Zaten mikrofonum burada direkt görünüyor. Burada özelliklere giriyoruz dostlar. Dinle olayını geçiyoruz. Düzeylere geçiyor. Şimdi ben mikrofonumu %100 olayına getirdim. Bunu daha da düşürebilirim dilersem. O tabii sizin ses şeyinize, kasmanıza bağlı bir şey. Yani ben şu anda fazla odanın içerisinde ama fazla bağırmıyorum. Yani şu sesimi berrak bir şekilde duyuyor olmanız gerekiyor. Ben zaten kayıtta da bunları kontrolünü yapacağım. Şimdi ben bunu 10'da tutuyorum. Burada gelişmişe geldiğim zaman arkadaşlar şimdi buradaki olayımız şu. Şimdi bu mikrofon stereo mikrofon. Gerçekten de stereo bir mikrofon. Yani mono bir mikrofon değil. Şimdi mono ile stereo arasındaki farka da girmek istemiyorum. Belki dediğim gibi bir video çekersem bunları tam ayrıntılı anlatırım. Ancak iki kanal dediğim şey sağ ve sol kulağın duyabileceği sesler. Yani sağ taraftaki ayrı bir ses, sol taraftaki ayrı bir ses. Bu hoparlörün çıkışına etken bir durumdur. Mikrofonda buna göre sesi böler, sağ ve sol hoparlöre işlenmesi için işte ses kartımıza gönderir. Ses kartımız işler. Her neyse olay biraz uzun ama kısa kesmeye çalışacağım. Videoda kısa tutmak istiyorum. Ama bazı mikrofonlar vardır ki kaliteli mikrofonlar hakikaten iki tane ses kaydeder ve bu iki sesi de ayrı ayrı sağdaki ve soldaki diye gönderir. Her neyse benim mikrofonumda ben üzerine gitmek istiyorum. Şimdi buradaki frekans değerlerimiz bizim ne kadar yüksek olur ise sesimizdeki algılama, frekans nasıl söyleyeyim kalite, biçim değeri diyeyim. Kalite demeyeyim de biçim değeri o kadar netleşir açıkçası. Ya daha sıklaşır. Frekans değeri daha sıklaşır. Burada hani tabii ki standartımız bizim normalde şu 2 kanal 16 bit 48 bin Hz'dir ama tabii ki bunu biraz deneye yanılma yapmanız gerekiyor. Çünkü sizin hem ses kartınızın hem mikrofonunuzun hem de işte hoparlörünüzün nasıl kalitede ne olduğunu bilmediğim için sizin cihazınızdan cihaza değişebilen durum. Bunu test edip onaylanmanız gerekiyor. Her birini test edip kaydedip bu ses daha iyi, bu daha kötü, bunda parazit daha fazla, bunda işte dip ses geliyor, bunda vesaire gibisinden bunu siz kendiniz deneye yanılma yapmanız gerekiyor. O yüzden ona bir şey diyemiyorum arkadaşlar. Bu dediğim gibi böyle bir şey. Şimdi düzeylere geldik. Bunu bu %100 yaptık. Kazancı artı 10'da getirdik. Dinlemeye geçiyorum. Bunun çoğu kişi buna çok takılıyor. Bu nedir, bu nedir gibisinden. Hatta bunu çok böyle bir çok önemli bir şeymiş gibi insanlara lanse ettiriyorlar. Arkadaşlar buna bastığınız zaman kendi sesinizi duyarsınız. Bu kadar basit. Evet, genele geldiğimiz zaman da zaten burada jack'ın takılı olduğunu, sol ve sağ jack'ın takılı olduğunu, yani stereo jack'ın takılı olduğunu göstermektedir. Evet, burayı iptal diyorum çünkü daha önce ayarlarını yaptırdım arkadaşlar. Evet, şimdi burada burayı da kapattım. Şurayı da aşağı doğru attım. Şimdi ise ben OBS kullandığım için peki OBS'te ne yaptım?
Onu da söylüyorum. Şu mikrofon değerini %100'e getirdim. Dilerseniz bunu kısabilirsiniz. Deneyip görmeniz gerekiyor. Şuradaki ayarlara girelim arkadaşlar. Evet. Buradan filtrelere gelelim. Hemen şöyle aşağı atayım. Evet. Şimdi ben burada gürültü azaltma diye bir yöntem yaptım. Tabii ki bunu şu an için deneme yanılmayla yerine getiriyorum. Standarda -30 olarak geçiyor kazanç değeri. Yani bu sesi hem pozitiften hem de negatiften kısmaya yarıyor ki aradaki frekanstaki o nasıl söyleyeyim parazit sesleri daha da kısabiliyor. Dostlar, BM800 mikrofonla ilgili anlatacaklarım bunlardır. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videomuza görüşmek üzere. Hoşça kalın.